1994 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine eklenen ve 100 yıldır neden yapıldığı bulunamayan gizemli Nazca çizgileri. Peru'nun başkenti olan Lima'nın 400 kilometre güneyindeki Nazca Ovası'nda bulunan bu jeoglifler, kimler tarafından hangi amaçlarla yapıldığı hala gizemini koruyor. Bazı araştırmacılar, figürlerin astronomi takvimi olduğunu düşünerek yıldızlarla eşleştirmeye çalışsa da bir sonuca ulaşılamadı. Araştırmacıların büyük çoğunluğu figürlerin tanrılara göndermek için yapılmış mesajlar olduğunda hemfikir. İlk çizimler M.Ö. 500 yılına kadar uzansa da çoğunluğu M.Ö. 200 ve M.Ö. 700 yılları arasında yapıldığı biliniyor. Nazca çizgilerinin keşfi hakkında ilk bulgular Pedro Cezde-Leon'un 1553 yılında yayınlanan Peru Günlükleri adlı kitabında patika yollar olarak bahsedilmiş. San Marcos Ulusal Üniversitesi'nin 1900'lü yılların başında Nazca Ovası'nda yaptığı arkeolojik çalışmalar sırasında tepelerde dolaşan bazı araştırmacıların dikkati sayesinde çizgilerin yollardan ibaret olmadığı keşfedildi. O dönemde keşfi yapan araştırmacıların ilgisini jeogliflerden çok antik mezarlar çektiği için üzerine fazla düşülmedi. 1930 yılında ilk yolcu uçaklarının Nazca üzerinden uçmasıyla devasa motifler net olarak görülebildi. Jeoglifler hakkında ilk detaylı araştırmayı 1940 ila 48 yılları arasında Amerikalı arkeolog Paul Kosok yaptı. Yaklaşık olarak 500 kilometre kareye yayılmış çizimlerin 800'ü düz çizgi, 300'ü geometrik ve 70 kadarı hayvan ve bitki motiflerinden oluşuyor. Çizimlerin çoğunluğu Nazca'da toplanmış olsa da kuzeyinde bulunan Palpa bölgesinde de bu çizimleri görebilirsiniz. Bazı düz çizgilerin uzunluğu 50 kilometreye yakın. Hayvan ve bitki motiflerin uzunluğu ise 15 metreden başlayıp 365 metreye kadar ulaşıyor. En çok dikkat çeken çizimler ise hayvan motifleri. Özellikle 180 metrelik kertenkele, 135 metrelik akbaba, sinek kuşu, sarmal kuyruklu maymun ve herkesin astronot sandığı baykuş kafalı adam figürü. Çizgilerin genişliği 1 ila 5 metre arası değişirken derinliği 10-15 santimi buluyor. Motiflerin bu kadar belirgin olabilmesinin sebebi yüzeyinin demir oksit yüzünden kırmızımsı kahverengiye bürünmüş olması. Yüzeydeki demir oksitli kısım kazılıp alttaki beyaz renkli kayaç yapı ortaya çıkarılarak bu muhteşem devasa motifler yeryüzüne çizilebilmiş. Cevaplanması gereken bir diğer soru ise bu jeoglifler günümüze kadar nasıl sağlam kaldı? Nazca Çölü dünyanın en kurak ve ölü bölgelerinden biri. Yılda sadece 20 dakika yağmur yağıyor. Nem ve rüzgar yok denecek kadar az. Bölgenin sahip olduğu bu iklim şartları jeoglifleri mükemmel bir şekilde izole etmiş. Ancak motiflerin korunması için oluşan bu mükemmel ortama rağmen araştırmacılar yüzlerce motifin günümüze kadar korunamadığını ve yok olduğunu düşünüyor. Tepelere çizilen bazı figürler erozyon nedeniyle neredeyse yok olmak üzereyken bulundu. Bunlardan biri de ekranda görmüş olduğunuz 37 metre uzunluğundaki devasa kedi figürü. Günümüzde Nazca çizgilerini araştıran ekibin başındaki arkeolog Johnny Isla, son yıllarda M.Ö. 200 yılından daha eski tarihlerde tepelere çizilmiş 100'e yakın figür bulduklarını açıkladı. Bulunan bu figürler temizlenip koruma altına alınıyor. 2019 yılında Japonya'daki Yamagata Üniversitesi'ndeki bir grup arkeolog, yüksek çözünürlükteki uydu görüntülerini kullanarak 143 yeni motif keşfetti. İşlerinden bir tanesi neredeyse fark edilemeyecek kadar yok olmuşken, Japon araştırmacılar tarafından yapay zeka teknolojisi kullanılarak ortaya bu insan figürü çıkarıldı. Jeogliflerin kimler tarafından yapıldığı hala gizemini koruyor. Araştırmacıların büyük çoğunluğu 12. yüzyılda kurulan İnka medeniyetinden yüzlerce yıl önce ufak kabileler halinde yaşamış Nazca insanları tarafından yapıldığını düşünüyor. Figürlerin bu kadar popüler olmasının sebebi Eric von Daniken'ın 1968'de yayınlanan
Tanrıların Arabaları adlı araştırma kitabında bahsettiği uzaylı teorisi. Duncan'a göre Nazca Ovası uzaylıların iniş yapabileceği bir havalimanıydı. Motifleri yapan insanlarınsa bu uzaylıları göklerde inen tanrılar olarak gördükleri ve iletişim kurmak için bu devasa motifleri yaptığını iddia etti. Duncan'ın teorisini konuyla ilgili uzmanlar reddetse de günümüzde bu teoriyi destekleyen insanların sayıları oldukça fazla. Hatta bazı insanlar o dönemde yaşayan insanların böyle devasa motifleri uzaylıların yardımı olmadan yapamayacağına inanıyor. Ancak araştırmacılar yapılan arkeolojik çalışmalar ışığında Nazcalıların sanıldığı kadar ilkel olmadığını, sanat ve geometride belli bir seviyeye ulaştıklarını belirtiyor. Yapılan kazılarda jeogliflere yakın yerlerde motifleri yapan insanların kaldığı kamplar ve motifleri yapmak için kullanıldığı tahmin edilen kazıklar ve ipler bulundu. Bu tahmini kanıtlar nitelikteki bir çalışmada 7 Ağustos 1982 tarihinde 6 kişi tarafından sadece kazık ve ipler kullanılarak birkaç günde yapılan devasa akbaba figürü. Yapılan kazılarda heyecanlandıran bir keşif de 2017 yılında bir mağarada bulunan mumyalar. Bu kadar ilginç yapan şey ise insandan çok bir uzaylıya benzemeleri. Mumyaları yakından inceleyen araştırmacılardan biri olan Dr. Edson Vivanco, 3 adet el ve ayak parmakları bulunan mumyaların kafatası daha büyük, gözleri daha geniş, burnu çok küçük ve kulaklarının olmadığını belirtti. Mumyalar hakkında uzmanların fikirleri değişiyor. Bazı uzmanlar sahte olabileceğini, bazıları ise uzaylı olabileceğine inanıyor. Bazı araştırmacılar ise mumyaların tıpkı Neandertallar gibi nesli tükenen bir insan türü olabileceğini düşünüyor. Her kafadan ayrı ses çıksa da mumyaların da gizemi çözülebilmiş değil. Nazca Ovası'nda devam eden arkeolojik çalışmalarda her gün yeni bir keşif yapılıyor. Nazca çizgileri buradaki gizemlerden sadece bir tanesi.